Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda ABD 10 yıllık devlet tahvillerinin grafiğini inceleyeceğiz. Şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi analizlerimizdir. Şöyle açıyoruz. Bakın şöyle önce aylıkta bakalım. Aylıkta sürekli böyle aşağı giden, aşağıya doğru giden bir devlet tahvili var Amerika'da. Sert bir düşüşten sonra bakın burada trende girmiş ve yukarı doğru yine yükselmeye devam ediyor. Yani trendini bozmamış. Peki bizimle ne ilişkisi var bunun? Şöyle arkadaşlar, bu yukarı doğru tahviller gittiği sürece biz altında ve gümüşte bir rally göremiyoruz. Yani yükselişler hep baskılanıyor ve satış geldiğini görüyoruz. Devamlı bir baskı ve her yukarı gidişi satış fırsatı olarak değerlendirip tekrar aşağı desteklere indiriyorlar. Şimdi şurada inceleyelim mesela. Buradan gelmiş. Burası mesela 2012-2014 arası. 2012'den sonra bakın böyle bir devlet tahvillerinin yukarı gidişi var. Şimdi altına bakalım. Altında 2012'den sonra böyle bakın devlet tahvilleri yukarı gittiği için burada bir satış baskısı oluyor ve aşağı doğru gidiyor. 2014'e kadar bakın sert bir şekilde düşüyor. Daha sonra burada zikzaklar yapıyor. Bu zikzakları bakın şurada da görebilirsiniz. Tahvillerde de aşağı yukarı böyle hareketler. Ve şurada ciddi miktarda bakın burası 2019 Ocak. Ciddi anlamda satış yemeye başlıyor tahviller. Şimdi altını inceleyin. Bakın altında 2019 Ocak. Tam şurası. Ve buradan sonra rally başladığını görüyoruz altında. %60'lık ortalama bir kar getirisi oluyor. Demek ki tahvillerle tam zıt yönlü bir hareket söz konusu. Şu an mesela altının çıkmamasının nedeni tahvillerin sürekli yukarı doğru gidiyor olması. Bakın devamlı yukarı doğru gidiyor. Ve altın ne zaman yukarı doğru gitse satış yiyor. Bunu satışa dönüştürüyorlar. Tabii ki gümüşte de bu böyle. Mesela 2019'daki bakın radisi şuraya geldi ilk başta. Pandemiyle birlikte sert düşüp daha sonra yine yukarı gidiyor ve %95'lik ortalama kar getiriyor. Altından daha çok kar getiriyor çünkü daha volatil. Ve şu sert bir şekilde düşebiliyor yani. Yine bakın satış yediği yer 2012, 2011 civarı ve oradan sonra düşüyor 2014-15'e kadar. Buralarda yatay zigzag hareketleri. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha yakından bakalım. Biz ABD tahvillerine. Şöyle bir trend desteği var. Bu trend desteği 1, 2, 3 ve 4 kez dokunmuş. Ve bu dokunuşlar kırılmadan biz gümüşte ve altında ciddi anlamda bir yükseliş göremeyeceğimizi artık söyleyebilirim. Buradan dönüş gerçekten kötü oldu altın ve gümüş yatırımcısı için. Çünkü daha bekletecek. Peki buradaki senaryolar ne olabilir? Bakın yukarı doğru bir ve ikili tepe olabilir. Eğer bu ikili tepe çalışırsa o zaman belki bir altın ve gümüş yukarı hareket görebiliriz. Veya bu daha yukarıdaki şuradaki bakın burada direnç olarak çalışmıştı daha önceden. Direnç geldiğinde o zaman altın ve gümüşe yüklenmek lazım. Eğer dirence gelip satışıyorsa çünkü şuraya trend desteğini de kırarsa zaten dördüncü kez buraya başvurmuştu. Beşinci kez döneceğini sanmayabilirim arkadaşlar. Yani oradaki FED faiz artırımları artık bir yerde doygunluğuna ulaşmış olacak büyük ihtimalle. Ve buradan satış yediğinde kırılım geldiğinde buradan aşağı tahviller aşağı altın ve gümüş yukarı diyebileceğiz net bir şekilde. Tabii ki illa böyle dibe doğru çökecek, düşecek anlamına gelmez. Yatayda zikzak hareketleri de böyle alım satımlar da yapılabilir. Veya burada birikim de yapabilir altın. Gümüşte de öyle. Gümüşte mesela şu destek güzel çalıştı ama tabii ki baskıyla beraber dayanamadı ve aşağı düştü. Tekrar bu alt desteğe kadar artık gelebilir diyebiliriz. Asıl gümüşte yükselişin geleceği yer şu yukarıdan gelen trend kırılması lazım arkadaşlar. Bu kırılmadıkça daha yukarı gideceğini söyleyemeyiz. Şu an ciddi anlamda 3 kez temas etti ve 4. temasını bekleyeceğiz. Veya alttan şuralardan destekten alımlar denilebilir. Bu destekler bir kez çalıştı. Bir daha çalışabilir. Tabi şuraya da bakın nereye denk geliyor onu iyi incelemeniz lazım. Şu an yeni dibimiz şurası. Bakın 3497 civarı. Eğer bunun altına bir kapanış gelirse o zaman diyebiliriz ki tamam bitti baskı. Ama bunun altında şu an herhangi bir baskı satış gelmeyeceği için yoluna devam edeceğini düşünüyoruz tahvillerin. İndikatör aracılığıyla bakarsak şöyle
gayet bulutun üzerinde güçlü bir trendten söz edebiliriz. Ne zaman şöyle bir durum olursa, bakın buradaki gibi ciddi anlamda böyle bulutun kırılımı ve fiyatın artık haftalıkta bulutun aşağısına geldiğinde, o zaman altında ve gümüşte rally'nin başladığını net bir şekilde söyleyebileceğiz. Zaten o zaman anlayacaksınız. Çok ciddi alıcılar gelecektir altın ve gümüşe. Şu an söyleyeceğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi yani zayıf bir şekilde böyle zorlanarak çıksa da çıkmaya devam ediyor ve trendde kalmaya devam ediyor. Bu devam ettikçe bizler de altın ve gümüşte baskıları devamlı geleceğini net bir şekilde görebileceğiz. Sağlıcakla kalmanızı dilerim. Umarım faydalı olur.